Merhabalar Çeko'ya hoş geldiniz. Bu hafta bir minyatür ağaç daha yapacağım. Masa üstlerine, çalışma masalarınızın üzerine koyabileceğiniz bilgisayarın yazısının yanına dekoratif, küçük, tatlı, baharı hatırlatan minik bir ağaç yapacağım. Ne kullanıyorum? Şöyle bir karışım kullanıyorum. Bunun içinde pembe var, turuncu var, beyaz var, yeşil tonları var. Böyle bir karışım hazırladım ben. Baharı çağrıştıran. Bunu kullanacağım. 3 milim cam boncuklarım var. Takip edenler bilirler, normalde 0,40 milim bakır tel kullanırım. Ama bu üründe 0,30 kullandım. Çünkü şöyle aşağıya doğru dalların şöyle şu şekilde bakın sarkmasını istiyorum. Telin boncukları çok fazla taşımasını istemiyorum. Aşağıya doğru akmasını istiyorum. Akıcı olmasını istediğim için 0,30 milim kullanıyorum. 3 tane 3 milim 12 santim uzunluğunda bakır telimiz var. Elektrik kablosu diyeyim daha doğrusu. İçinde 3 milim çapında bakır tel var. Etrafı PVC kaplama. Bunlara NEA elektrik kablosu diyorlar. Alırken elektrikçilerden ya da Bauhaus gibi yapı marketlerde bulabilirsiniz. Ben hatta geçen gün Koçtaş'ta gördüm, lazım da aldım. Bunları kullanıyorum. Çiçek bandımız var ve tabii yapışkanlı flasterimiz var. Bunu da eczaneden alıyorsunuz. Yapışkanlı bez flaster olarak eczaneden alabilirsiniz. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi dallara bunlardan yapacağız. Bunların da 3 parçadan oluşuyorlar. De ilk parçası, tek parçası da bu. Şimdi bunları yapacağız ve 3 tanesini birleştireceğiz. Şimdi bir tanesini beraber yapalım. Yaklaşık uzunluğu bunun 10 santim gibi olacak. Telimizi açalım. Yaklaşık 15 santim gibi bir tel boşluk bırakıyoruz ve burayı işaretliyoruz parmağımızla. Burada ölçerek kullanmadım. 6 ya da 7 boncuk. Biraz da boncukların kalınlığına bağlı. Eşit boyutlarda değiller, biliyorsunuz bunlar. 6-7 boncuğu sıkıştırıp yaklaşık 1,5 santim kadar kıvırıyorum. Telimi açtım. Burada yarım santim kadar yine parmağımı işaretliyorum. Yine 6-7 boncuk yapayım bu sefer. 7 boncuğu sıkıştırıp diğer tele kadar getiriyorum. Telimi öbür tarafa alıyorum. Yine aynı işlemi burada da yapıyorum. Aslında kolay. Zaten biliyorsunuz ağaçlar kolay oluyor yapması. Ama çok yapmak gerekiyor. Bir araya geldiklerinde çok hoş bir görüntü oluyor. Evet. Şu hale geldi. Şimdi yarım santim kadar aşağı iniyorum. Yine aynı işlemi yapıyorum. Yarım santimde parmağımı işaretliyorum. 6 boncuk alıyorum. Ters getiriyorum bakın. Çaprazlama ve burada boncukları sıkıyorum. Eğer burada sıkmazsanız boncukları güzel. Sonra telin içinde kayma yapıyorlar, oynuyorlar. İyi bir görüntü olmuyor. Telimi öbür tarafa alıyorum. Ve yine kıvırıyorum.
Böylece ikinci sırayı bitirdim. Bunun gibi 10 tane yapıyorum bakın. 4, 6, 8, 10 tane hızlıca yapıyorum şimdi. Bunu ben 10 tane yapayım, sonra tekrar görüşelim. 9. sırayı da tamamladık. Onu da beraber yapalım. Bu da 10. sıramız. Ve 10. sıramızda tamamladık. 10. sıramızı tamamlarken kedim Sushi geldi. Ortalığı dağıttı ve gitti. Evet, 10. sırayı da tamamladık. Bir miktar araya kıvırma yaptık. Elimizde 3 tane bundan var ve bunları birleştiriyoruz. Sushi yapma. Evet, kedim rahat verirse bitireceğiz. 3 tane çubuğumuzu alıyoruz ve bir tanesini alalım öncelikle. Çiçek bandımızı da alıyoruz. Biraz aşağıdan başlayarak kablomuzu tamamen kapatıyoruz. İlk üçlü grubumuzu alıyoruz. En tepeye yaklaşık yarım santim kadar aşağıya ikinciyi, şuradaki araya üçüncüyü, yine yarım santim aşağıdayım. Ve dördüncüyü de şuradaki boş kalan kısma ekliyorum. Ve artık teller tamamen kapanana kadar çiçek bandıyla kapatıyorum. Bu parçayı en ortaya koyacağım. Bakın böyle aşağıya doğru, şöyle göstereyim. Aşağıya doğru akıyor. Bunun için 0.30 milim kullandım ben. Bu ortadaki olacak. Diğer ikisine ikişer tane ekleyeceğim sadece. Yine aşağıdan başlayarak tamamen kabloyu kapatıyorum. Kabloyu kapattım. İlk üçlü grubumu alıyorum. En tepeye bantla tutturuyorum. Diğer üçlü grubumun da telin, kablonun karşı tarafına ve teller kapanana kadar tamamen çiçek bandıyla kapatıyorum.
Diğerini de aynı şekilde yapacağım. Kablomu kapattım. İlk üçlü grubumu bu tarafa, diğer üçlü grubu da tam karşısına yerleştiriyorum. Ve teller kapanana kadar çiçek bandıyla kablomu sarıyorum. Evet, bu iki tanesi şu şekilde. Bunlar şimdi aşağıya doğru baksın. Birini sağ tarafa, birini sol tarafa alıp bak, hafifçe de yaklaşık 1 santim aşağıya alıyorum. 1,5 santim gibi diğer dalları ve üçünü bir araya getiriyorum. Bez plasterimi alıyorum. Çok zor açılıyor ama çok sağlam yapıştırıyor. Onun için tercih ediyorum. Kaydırdım. Bez plasterle sıkıca sardım ki dallar kıpırdamasın ve gövdesini oluşturmuş oldum. Bu kök kısımlarını şöyle açacağım ki, hatta döndüreceğim çünkü çok küçük bir cam saksıya alçılayacağım bunları. Bakın şöyle. Bu şekilde şu alt tabanına oturacak şekilde bunları ayarlayacağım. Pense gerekecek herhalde. Bu şekilde alçalayacağım. Siz de alçalayın. Ondan sonra gövde kısmını beraberce yapalım, boyayalım, vernikleyelim. Tekrar görüşeceğiz. Efendim, ağacımızın alçısı kurudu. Bu böyle aşağıya doğru sarkan bir ağaç oldu. Bunları şöyle biraz yukarı doğru alalım ki ağacımız hazır. Bunu su ve alçıyı böyle boza kıvamı gibi bir kıvama getirerek, elimdeki de spatula, makyaj spatulası, bu bantların olduğu kısımları alçıyla kapatıyoruz. Tabanı da düzeltelim. Bakın şöyle. Ben bunu yatayda çektim ama siz dikeyde çekin. Yapın bu işlemi. Bakın ağacımız böyle hazır. Bunu 12 saat kadar kurumaya bırakıyoruz. Sonra boyayacağız ve cilalayacağız. Ağacımız artık kurudu. Artık ağacımızın gövdesini ve toprak kısmını boyayacağız. Böyle akrilik, su bazlı akrilik boyalar kullanıyorum. Bu çikolata kahvesi bir tık koyu oluyor. Onun için biraz da içine inci beyazı katacağım boyamızın. Şöyle.
Dediğim gibi birazcık inci beyazı katıyorum. Hafif açılsın rengi istiyorum. Fırçamı suya batırıyorum biraz. Nemlensin. Bunu da karıştırıyorum. Bir ton daha açılsın istedim. Çünkü çok koyu kahve çikolata, bitter çikolata kahvesiymiş. Sanki az oldu. Biraz daha ekleyeyim. Evet. Evet, boyamız bu şekilde hazır. Önce boyayacağız. Bir yarım saat sonra da bakın bunu kullanacağım. Su bazlı vernik. Mat olarak kullanacağım ben. Siz dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Yani boya yapacağım. Yarım saat sonra da başka bir kaba bu verniği döküp üstünü vernikleyeceğim. Şimdi başlayalım boyamaya. Şimdi gelelim. Ağacımız bakın böyle kurudu. Çok da tatlı oldu. Bu kenarlarda alçılar kaldıysa bunları elinizle temizleyin. Ki boyarken toz yapmasın. Şöyle alacağım ağacımı. Şimdi hazırladığım boyayla güzelce hiç beyazlık kalmayacak şekilde boyayacağım. Döndüre döndüre boncuklara değirmemeye çalışın. Çıkıyor çıkmıyor değil ama uğraştırır. Su bazlı olduğu için ıslak bezle ovuşturarak çıkarabilirsiniz. Böyle gövdeyi iyice boyadıktan sonra hiçbir ağaç birbirine benzemiyor. Hepsini ben yapıyorum. Hatta aynı şekilde yapıyorum ama illa bir farklılığı oluyor. El yapımı olmasının özelliği bu. Her ürün kendine has oluyor. Bunu boyadıktan sonra artık dip kısmını da boyuyorum. Verimli bir toprak rengi oldu. Güzel oldu. Evet. Bu yarım saat kuruyacak. Yarım saat sonra işte bir kaba verniğimizi döküp onda aynı boyayı sürdüğümüz gibi süreceğiz. Artık buradan sonrasını çekmiyorum. Videoyu burada bitiriyorum. Altını da yapıştırıcı sürerek küçük taşlarla, boncuklarla süsleyebilirsiniz şu kısmı, görünen kısmı. Videomuzun sonuna geldik. Başka videolarda görüşmek üzere. Videomuzu beğenmeyi, paylaşmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Beni Instagram adresimden de takip ederseniz sağ üst köşede olacak. Çok mutlu olurum. İyi günler.